Herkese merhaba, Josh Chef'in Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir meze yapacağız. Bugünkü konuğumuz humus. Biliyorsunuz humus özellikle 20-30 senedir yaygınlaşmaya başladı. Tabii ki de çok eski bir meze ama özellikle Türkiye'de ben hatırlamıyorum ki çocukluğumda bir restorana gideyim, menüsünde humus göreyim. Ama şimdi herhangi bir meyhaneye gittiğiniz zaman ilk 5 mezenin içinde humusu görmek mümkün. Bazen ara sıcak bile servis edilebiliyor. Sıcak pastırmalı güzel bir humus yiyebiliyorsunuz gittiğiniz restoranlarda. Humus biliyorsunuz aslında adından da belli olduğu üzere Arap kökenli bir meze. Humus Arapçada nohut anlamına geliyor ve aslında çıkış hikayesiyle alakalı enteresan bilgiler var. İlk olarak yazılı olarak ilk karşılaştığımız dönem 13. yüzyıla kadar dayanıyor. Ama biliyorsunuz nohut çok eski bir besin ve milattan önceye kadar binlerce yıldır aslında hem üretiliyor hem de tüketiliyor. Hatta çok besleyici ve faydalı olduğuyla alakalı Sokrates'in ve Platon'un da enteresan yazıları var zamanında. İlerleyen zaman içerisinde de nohuttan şahane bir meze yani humus üretilmiş oldu. Dediğim gibi humus son zamanlarda özellikle son 30 senede çok popüler oldu. Amerika'da da çok seviliyor. Hani genel olarak biliyorsunuz Amerikalılar sağlıksız beslenirler. Humusa sağlıklı bir yiyecek gözüyle bakıyorlar. Humus yedikleri zaman ben bugün çok sağlıklı beslendim diye mutlu oluyorlar. Amerika'da çok yaygınlaşmaya başladı. Onu da rakamlara dayanarak söylüyorum. Sabra markası Amerika'da çok ünlü bir marka ve humus üretiyor. 2005 yılında rakamlara baktık. 2005 yılında sadece humustan elde etmiş olduğu yıllık gelir 22 milyon dolar iken bugün günümüzde bu rakam 600 milyon dolara ulaşmış durumda. Yani geçen 17 sene içerisindeki çıkışını görmek mümkün. Bugün güzel bir humusla karşınızdayız. Malzemelerimiz önümüzde hazır. Hazırsanız videomuz başlıyor. Humusu yapmaya başlıyoruz. Yapımı oldukça kolay bir meze ama önemli olan şey burada bütün lezzetlerin dengeli olması. İçine koyacağınız ekşi, tatlı, nohut miktarı, tuz miktarının biraz dengeli olması lazım. Bir mutfak robotundan yardım alacağız bugün. Mutfak robotsuz yapmak pek mümkün değil bu mezeyi. 450 gram kadar bir nohutum var. Konserve nohut kullanıyorum. Birçok yerde konserve nohut ve kuru nohutla yapılan humusları karşılaştırmışlar. Açıkçası ben çok bir fark göremiyorum. Hani kuru nohutla yapılan daha mı iyi olur, daha mı kötü olur bilmiyorum ama ben konserve nohuttan yapmayı tercih ediyorum. Çok da pratik oluyor açıkçası. Süzüyorum ve daha sonra suyun içinde şöyle elimle güzelce ovuyorum. O bütün kabukları çıkıyor zaten. Kabukları alıyorum ve kabuksuz nohut elde etmiş oluyorum. 450 gram kadar bir nohutum var. Onları mikserimin içine alıyorum. Bolca yani şöyle 5-6 kaşık yemek kaşığı kadar tahin ekleyebilirsiniz. Şimdilik 6 kaşık ekledim. Eğer daha fazlaya ihtiyacımız olursa ilerleyen zamanlarda tadına bakar ekleriz. Bir tane limon suyu ekliyoruz içine. 450 gram nohut için muhtemelen 2 diş sarımsak yeterli olacaktır. Şöyle orta boylardan şöyle şu boyuttaki 2 sarımsak yetecektir. Bunları da içine atıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kimyon gezdirdik içine. Tuzumuzu ekliyoruz. Ve şöyle aşağı yukarı ilk etap için daha sonra ekleyebiliriz. Böyle bir yarım çay bardağı kadar zeytinyağımızı ekledik. Kapağını kapatıyoruz. Ve bunları yavaş yavaş çekmeye başlayacağız. Bu esnada oldukça yoğun bir humus elde edeceksiniz. İçine su eklemenize gerek yok. Nedenini birazdan açıklayacağım. Şöyle bir iki tur dönsün bunlar. Şöyle bir humus kıvamını almaya başlasın. Ondan sonra nedenini size söyleyeceğim. Bakın bu esnada durdurdum. Niye? Hala hazır değil. Pürüzsüz bir yapıya sahip değil. Hala parçalar var içinde. Ama şu anda mikserim yavaş yavaş ısınmaya başladı. Bıçakların dönme hızıyla oluşan bir ısı var içeride. Bu ısı humusumu da ısıtmaya başlayacak. Ben bunu istemiyorum. Soğuk kalsın istiyorum humusum. Su da eklemeyeceğiz dedik ya. Ne ekleyeceğiz? Yavaş yavaş, teker teker
buz küpleri eklemeye başlayacağız humusumuzun içine. Bu hem humusumuzu soğuk tutacak, hem mikserimizi de bir yandan soğutmaya başlayacak. O buzlar eridikçe de humusumuza güzel bir kıvam verecek. Bir yandan karıştırıyorum, bir yandan da tek tek küpleri ekliyorum. Kaç küp ekleyeceğim? O tamamen duruma bağlı. Ne zamanki göreceğim kıvam güzel oldu, o zaman artık duracağım. Humusumuz hazır. Hemen bir tadına bakalım. Kıvamına bakalım. Kıvamı gayet güzel duruyor. Kimisi böyle çok ipeksi sever, kimisi biraz pütürlü sever. Açıkçası ben biraz ikisinin ortası gibi, böyle ne çok böyle krema gibi ne de çok pütürlü seviyorum. Bu benim için ideal. Tadı gayet iyi. Gayet dengeli olmuş. Her şeyin tadını biraz biraz alabiliyorsunuz. Kıvamı çok güzel. Şimdi bunun üstüne servis ederken kullanabileceğimiz birkaç tane garnitür hazırlamak istiyorum. Bunlardan birincisi şöyle biraz kimyon tohumum var. Kimyon tohumlarımı birazcık kavurmak istiyorum. Kokusu, lezzeti, yağı çıksın ortaya. Onları hemen üstüne ekleyeceğim humusumu. Onun dışında da bir şey daha. Birazcık şöyle tereyağında birazcık pastırma kavurmak istiyorum. Onu da üstüne ekleyeceğim. O da çok güzel bir lezzet verecek pastırmaya. Arzu ederseniz bir güveç kabında pastırmanızı servis edip servisten hemen önce birazcık fırına atabilirsiniz. Böyle bir ara sıcak gibi de servis edebilirsiniz humusunuzu. Evet, artık sunum zamanı. Humusumuzu güzel bir şekilde sunma vakti geldi. İsterseniz düz bir tabak da kullanabilirsiniz sunum için. Ben birazcık böyle çukur bir tabakta servis etmeyi tercih ediyorum. Çünkü o düz tabaklarda genelde ekmeğinizi bandırdığınız zaman o humus dışarıya taşıyor ve sinir oluyorsunuz haliyle. Şöyle ortasına birazcık çukur yapıyoruz. Çünkü o ne olacak? Bir tereyağı pastırma havuzu olacak. Şöyle etrafına da birazcık o kavurduğumuz kimyon tanelerinden etrafına da birazcık zeytinyağı koyduk. Bizim evde yapmış olduğumuz Fransız bagetleri var. Onları da fırında güzelce çıtırdattık. Çıtır oldular. Onun da linkini hemen sol üst tarafa bırakıyorum. Onun da videosunu izleyebilirsiniz. Bunları da şöyle yanına bıraktım ve huzurlarınıza sundum. Bugün güzel bir humus yaptık. Humusun tarihinden bahsettik. Nereden geldiğini anlattık. Dilimiz döndüğünce. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve her zaman olduğu gibi videonun alt kısmında kendi yorumlarınızı yazmayı eksik etmeyin. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.